Burası ne Miami, ne Meksika, ne de Brezilya sahilleri. Burası Vietnam Da Nang. Son yıllarda gittiğim en uygun bütçeli yerlerden biri oldu burası. Çakma Nike 4 dolar sadece. Bak arkasında Adidas'lar var. Yumurtalı kahve deneyimleyelim bakalım Vietnam'a nasılmış. Hani kokuyu anlatamam size. Bence bu videonun en güzel yerini izleyeceksiniz. Hadi başlıyoruz. İstersen şurada bir sokak yemeği yiyorsun 5 dolar. Muhtemelen videoyu sonuna kadar izlediğinizde sizler de fiyatları görüp ya Vietnam neymiş Deniz? Senin yüzünden Vietnam'a gezi planı yaptırdık. Ben Türklerin de buralardan haberdar olduklarını düşünmüyorum. 1000 TL'ye yaklaşık olarak kişi başı otelde kalıyorsun. İşte bu aradığımız şey değil. Sizlere iyi seyirler. Bana da harika bir Vietnam gezisi olsun. Başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Hanımlar beyler, ben Deniz Pehlivan. Dünya turumun Vietnam ayağına hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben harikayım. Vietnam'ın aşağısından yukarı doğru çıktım. 1 saat civarı uçakla Ho Chi Minh'den daha önceden de geldim Da Nang kentine ulaştım. Burası ülkenin en turistik yerlerinden sonradan yapılmış bir kent aynı zamanda. Ve yıllarca Fransızların yönettiği bir yer. Bugün böyle daha çok yatay mimarinin ama belli yerlerde de çok lüks mekanların olduğu bir kenti beraber gezeceğiz. Özellikle size burayla ve bu ülkeyle ilgili anlattığım her şeyi harmanlayıp açıklamalarda bağlantılarına kadar bırakıp çok güzel bir Vietnam'ı özendirecek video yapmayı planlıyorum. Bak şimdi videonun başında söyleyeyim. Bu yıllarda, son yıllarda gittiğim en uygun bütçeli yerlerden biri oldu burası. Ya 1000 TL'ye yaklaşık olarak kişi başı otelde kalıyorsun. İstersen şurada bir sokak yemeği yiyorsun 5 dolar. Bira içiyorsun 1,5 dolar. Ya havalimanından buraya geldik. Merkeze 4 dolar bile tutmadı. O yüzden muhtemelen videoyu sonuna kadar izlediğinizde sizler de fiyatları görüp ya Vietnam neymiş Deniz? Senin yüzünden Vietnam'a gezi planı yaptırdık. Hanım zorla bilet aldırdı diyeceğiniz bir bölüm olacak. O yüzden her zamanki gibi ne diyoruz? Sizlere iyi seyirler. Bana da harika bir Vietnam gezisi olsun. Başlıyoruz. Gezimiz Aura Sebilon su arıtma cihazlarının desteğiyle başlıyor. Dünya turunda size gittiğim her yeri en ince ayrıntısına kadar anlatmaya çalışıyorum ve tarafsız gözlemlerimi, tecrübelerimi aktarıyorum. Ve size hızlı bir özet geçeyim. Tayland'dan bile daha uygun bir yer göreceksiniz. Uygun bir ülke göreceksiniz. Ben çok şaşırdım. Hatta Tayland'da size ne diyordum? Ya Tayland ne kadar pahalanmış. Eski Tayland değil diyordum. İşte Vietnam için de tam tersini söyleyeceğim. Önceki videolarımda Vietnam'a nasıl geldik, vizeyi nasıl aldık, buralarda ne işimiz var, nasıl bir rotamız var, onun playlistini Vietnam sıralı videolarını açıklamaya bırakırım. Oradan bakın. Yeşil pasaportlulardan vize istemiyor ama biz gariban bordo pasaportlular online vize alıyoruz. Vize almak kolay. Konsolosluğa falan gitmiyorsun. O yüzden bunu halledebiliyorsun. İlk izlenimlerim kentle ilgili ise bakın dostlar buraya ben 10 sene önce de gelmiştim. O zaman blog yazılarımda da bayağı övmüşüm. Böyle çok tatlı tatlı kafelerin, restoranların, masaj salonlarının, spaların olduğu bir yer ve en güzeli şu. Tertemiz bak. Kim der? Buralar Güneydoğu Asya. Temizlik çünkü tahmin edersiniz yani. Burayı yıllarca Fransızlar sömürmüş. Ya sen 1850'lerde nasıl burayı buldun da geldin, kolonileşme yaptın be kardeşim demeden insan geçemiyor. Adamlar Latin Amerikalı arabada gitmişler. O yüzden Fransızların da çok etkisi görülmüş burada. Son yıllarda kimin etkisi var biliyor musunuz? Çin. İnanılmaz bir Çinli gelmiş. Hatta 10 sene önce şunu demişim notlarımda. Buraya Çinliler çok büyük paralar harcıyorlar. En turistik yerlere inşaatlarını bile onlar yapıyor diye not almışım. Günümüzde de işte turizmin en yoğun kitle anlamında buradaki katma değer sağlayan, aslında para kazandıran kısmı Çinliler. Ve burada aslında şahane tabiat var biliyor musunuz? Ben sizi götüreceğim. Bu bölüm olmazsa bile bir sonraki bölümde burada Bana Hills'e gideceğiz. Böyle ellerini açmış 1500 metrede bir köprü vardır, ikoniktir. Orayı da göstermeyi planlıyorum. Ama burası daha çok plajlarıyla ünlü bir yer aynı zamanda. Sörf yapmaya geliyorlar. Senin, benim deniz konusunda aşık olacağımız yerler değil. Şimdi sabah saatleri hava çok güzel, bir kere daha söylüyorum. Yani serin, aşağıdaki sıcaklık Ho Chi Minh'deki kalmadı ve temiz hava anlamında. Çünkü daha az araç var ve adadayız sonuçta, birazcık da yarımada olsa da. Bir kahve içelim, günümüze başlayalım. Dünyanın hiçbir ülkesinde metrekareye bu kadar bayrak düştüğünü görmedim ben. Bakın sağlı sollu, karşıda ayrı, otelde ayrı, bayraklarına çok bağlılar. Önceki bölümde bayrağı da anlatmıştım.
Şimdi 102 milyon kişinin yaşadığı ülkenin aslında ana gelirlerinden bir tanesi tarım. Ve 1800'lü yıllarda Fransızlar geldi diyorum ya. 1970'lerde de Fransızlar gittikten, Amerikalılar geldikten sonra savaş oluyor. Güney, Kuzey Vietnam ayrılıyorlar. Sonra bütünleşiyorlar ve dünyadaki 5 sosyalist devletten bir tanesi oluyorlar. Sonra bunlara 1995'e kadar ambargo uyguluyor Amerika. Sen misin diyor beraber olan, komünist olan, ben diyor size diyor çivi çaktırmayacağım. Ondan sonra bunun öncesinde Amerikalıların o geldiği dönemlerde de burada bir furya başlıyor. O da ne? Yumurtalı kahve. Bunlar diyorlar ki şimdi aslında kahve burada yokmuş önceden. T 1800'lerde köklerini getirmişler, tohumlarını. Buradaki iklim çok iyi diye kahve üretmeye başlamışlar yaylalarda. Göreceksiniz sonraki bölümlerde. Son 70 yıldır da yabancılara özellikle bu kahveyi de yumurtalı kahve diye satıyorlar. Önce sarısını deniyorlar, sonra beyazını deniyorlar, şeker ekliyorlar falan derken günümüzde de Vietnam'da yumurtalı kahve içmeden döneni dövüyorlar tabiri caizse. Bir tanesini deneyimleyelim. Sabah çünkü sonuçta güzel bir kahveyle güne başlayalım. Önce bir hikayesini anlatmak istedim ve bunu öyle iyi başarıyorlar ki şu an dünyanın en büyük ikinci kahve üreticisi Vietnam. Bir neresi? Hadi yazın yorumlara. 5 dakika sonra anlatacağım. O kadar güzel kafeler var ki. Şunlardan birini deneyimleyelim. Şurada görüyorsunuz bak menüde. Black coffee, standart normal kahve ama şurada egg coffee var. Yumurtalı kahve. Eğer İngilizce sipariş vermek istemezseniz Vietnamca kahve trunk derseniz ne demek istediğiniz anlarlar ve ya fiyatları da çok uygun. Hani 30'a 40'a kahve içiyorsun. 1 dolar 27 yani 1,5 dolara kahve içeceğiz böyle bir yerde. Yine sandalyeler çok küçük. Hello. Hi. Sandalyeler neden küçük? Fransızlardan dolayı. Nasıl ki Paris'e gittiğinizde bütün böyle sandalyeler sokağa, caddeye doğru döner ya. Burada da ayrı kültür var. Onlardan kalmış aslında. Bu şekilde alçak sandalyelere oturup sosyalleşip kahvelerini içiyorlar. Biz de şimdi bir yumurtalı kahve deneyimleyelim. Bakalım Vietnam'a nasılmış. Şimdi siparişi verdim ama size bir şey göstermek istiyorum. Önceki bölümde de anlattım ama canlı canlı pek göstermemiştim. Bakın sıradan bir kafedeyim. Şu anda kahve içmeye geldik. Bütün köşede ya da kapı girişlerinde böyle inandıkları tanrıların köşede adaklarını, sunaklarını böyle verirler. Heykellerini görüyorsunuz. Bak bire vermiş tanrısına, çikolata vermiş, su koymuş. Böyle şükranlarını gösterirler. Genelde de Çin etkisinde olan Konfüçyanizm ve Taoizm dinleri yaygındır Vietnam'da da ki 1000 sene onlarla zaten içli dışta olmuşlar. Tapınaklarını da gösteririm ben size sonra ama temeli Budizm gibi bir felsefedir. Yani onun öğretilerini dinliyorlar sonra onu ilahlaştırıyorlar, kutsallaştırıyorlar tabiri caizse. Normalde hepsi özünde birer insan. Aynı Hinduizm'de de vardır bunu. Yani o kadar birbirlerine geçmişlerdir ki bu dinler temelinde ama bizim Allah inancımız gibi değil. Onların inancı bir kişinin öğretilerini takip ederek hayatı yaşamak. Evet, hayatımda ilk defa yumurtalı kahve içeceğim. Bunun sarısını kullanıyorlarmış. İçine vanilya koyuyormuş, şeker koyuyormuş. O yumurtanın ağırlığı olmasın diye. Bu aslında yokluktan çıkan bir kahveymiş. O zamanlar süt kıtlığı falan varmış hatta. Bizde nasıl ki Türk kahvesi var, Vietnam'da da yumurtalı kahve var. Ya da İtalyanlardaki espresso var. O yüzden o kadar onlar için özdeşleşmiş bir kahve kültürü aslında. Bakalım Burçin. Vallahi şöyle bir şey. Hani kahve dibinde üstü köpük gibi. Hadi bakalım deneyimle. Karıştırmam gerekiyor mu? Vallahi hiç fikrim yok ki. İçtim hani beğenmemişim. Notlarıma da baktım hatta. Garanti olsun diye yanına da bir tane Americano söyledik. Ne olur ne olmaz. Ya bunu neden içersin ki mesela? Çok tatlı. Şurada kahveye ulaşana kadar canın çıkıyor. Dibinde çünkü üstü full köpük. Deniz bunu beğenmedi. Belki başka yerde bir daha dener şans veririz. Ben böyle bir yerde deneyip yorumlamayı çok sevmiyorum. O yüzden nasılsa önümüzdeki bir hafta 10 gün daha buralardayız. Birkaç kez daha deneyimleyip ona göre hakkının ederini en azından ortalama puanlarız. Afiyet olsun. Servet'ten böyle dünya turumda krokan barlar almıştım çantama. Kaç bölümdür anlatıyorum sizlere. Bu böyle mesela Antep fıstıklı bir krokan bar. Enerjin düştüğünde alıyorsun bunu, açıyorsun, yiyorsun. Biz de bundan 30-40 tane getirmiştik. Böyle bazı sabahlar kahvenin yanında kıtır kıtır yiyoruz. Dağda bayırda gezerken de yiyoruz. Şimdi bizim Fethiye'mizin markası olduğu için gönül rahatlığıyla paylaşıyorum. Hatta
Sadece böyle krokan barları değil, Fethiye tahini, şeker ilavesiz lokumları, bir dünya güzel ürünleri vardır. Hatta Fethiye'ye ya da Göce'ye giderseniz fiziksel mağazalarına da uğrayıp bakarsanız ayrıca online olarak şu anda sipariş de verebiliyorsunuz. Ben web sitelerini açıklamaya bırakırım. Artık birçok büyük alışveriş platformlarında da böyle Servet'in ürünlerini görebilirsiniz. Siz de alabilirsiniz dostlar. Böyle bir şey çıktı bak içinden mesela. Çok iyi ya. Bak. İnsan var ya böyle şeyler o kadar özlüyor ki. Biz neredeyse 80 gündür yollardayız. Şu memleket kokusunun tadını yaşayan bilir. O yüzden siz de Servet'in web sitesinden bu bahsettiğim harika ürünleri alabilirsiniz. Ben de Fethiye'mizin gurur markasına Dünya Turu'nda sponsor oldukları için teşekkür ediyorum. Burada şimdi enerjiyi alacağız. Çok güzel pazarlara ve sahillere gideceğiz. Hadi bakalım. Bunu size hiç göstermedim. İlk defa göstereceğim. Çakma Nike 4 dolar sadece. Bak arkasında Adidas'lar var. Şöyle. Bu da 4 dolar. Hepsi aynı yani. Ne alırsan 4 dolar. Emin de olamadım ha. Orijinal mi değil mi diye. Hani fabrikaları falan burada ya. Ama genelde çakma oluyorlar. Orijinaline yakın yapıyorlar çünkü. Hatta North Face'ler, Dolce Gabbana'lar, Louis Vuitton'lar onların bile böyle ikinci sınıfının üstü diyorlar. Hani 1 ile 2 arasıymış. Ya diyorum çakma işte. Yok tam çakma değil diyorlar. O yüzden canlı canlı gördünüz. 4 dolara nerede Nike tişört alabilirsin. Şurada çok güzel bir pazar var. Gündüz orayı görmek gerekiyor. Havada biraz böyle güneş kırılsın. Orada takılalım. Bakalım dedikleri kadar var mıymış. Size bu gezide ne pazar gösterdim var ya. Bütün ülkelerin pazarlarını benden daha iyi biliyorsunuz artık. O yüzden hani bu kadar video çekip anlatıp dünya turlarında size rehberler çıkarmaya çalışıyorum. Umarım sizlere faydası olup bunlardan ilham alıp İçinizdeki küçük kıvılcımlar yangınlara dönüşür. Ben anlatabildiğim en ince ayrıntısına kadar anlatıp sizlere balık tutmayı da öğretmeye çalışıyorum. O yüzden faydası varsa yazın yorumlara. Pazarımız şurada. Geldik. Arkamda bir pembe kilise gördünüz. Ülkenin aslında 1/3'ünden fazlası hiçbir dine inanmıyor. Fransızlar buraya geldiklerinde de tabii ki her gittiği yerde ne yapıyorlar? Dinlerini yaymaya çalışıyorlar. O yüzden birçok yerde de kiliseleri görüyorsunuz. Onlar işte hep Fransızlardan kalma izlermiş aslında. Baksana şu jackfruit'un büyüklüğüne. Hello. Jackfruit? Durian. Oo durianmış. Jackfruit kadar. İçini çıkarmışlar zaten. Evet hazırlamış. Very sweet. Ayak kokan meyvemiz. Very fresh. Yeah, I see. Thank you. Thank you. Burçin çok seversin durianı. Yap yorumunu. Bir insan neden yer değil mi? Buranın Böyle bir koku yok. Böyle bir lezzet yine o da yok. Hani nasıl Asya'nın kral meyvesi anlamış değiliz biz bunu. O yüzden buralarda bu kadar büyüğünü de görmemiştim son zamanlarda. Çok büyüktü bu. Hatta jackfruit sandım. O da böyle karpuz gibi oluyor. Gidelim bakalım pazarımıza doğru. Ben böyle yerel dolmuşlarımız gördükçe her şeyi paylaşırım. Geldik pazarımıza. Burada da hiç durmuyorlar. Yani kendinizi yola atmanız gerekiyor. Yaya geçidi diye bir şey çalışmıyor Vietnam'da. Bakın. O yüzden hep şöyle yaparak geçmek gerekiyor. Aman dikkat edin. Yine burada uyarıda bulunayım size de. Çünkü ben ilk gün çarpılıyordum. Muhtemelen sizler de aynı heyecanı yaşayacaksınız. Bahsettiğimiz pazara geldik. Tan Han Market diye geçiyor burası. Hay là do mình muốn canh một đám watch. What is this? Coffee. Coffee of bear. Natural. Arabi. Yes. Ara- Arabic. do you have Vietnam coffee? Yes. This is Vietnam? Vietnam. Vietnamese. Vietnam. Arabik çekirdeği işte ya bildiğiniz. Ama şunu anlamıyorum. Her yerde Vietnam'da bile Bali'deki o hayvanın kahvesini satıyorlar. Luwak kahve. Koymuşlar bak fotoğraflarını da. Bunu pazarlıyorlar. Abla resmen saldırdı ya. Bir şey al diyor zorla. Yani şeyi yok. Selam bile vermedi. Üstüme direkt kahveyi attı. Bak kurutulmuş karideslere bak. Böyle çerez gibi yapmış, paketlemiş. Direkt bunu az önce kalamarını falan da gördüm. Atıştırmalık gibi yiyorlar. Bak kalamar da var burada. Kurutulmuş hepsi. Deniz mahsulü cenneti olduğu için çok tüketiyorlar ama kurutulmuşu da çok kötü kokuyor arkadaşlar ya. Hiç sevmezsiniz. Ya ilginç bir sürü şey var da çoğunu bilemiyorsun. Bak kurutulmuş meyveler var. Küçük karidesler var. Kajular var. Bu kısmı ben de bilmiyorum ama yani böyle wow ne pazara geldik ya demedik. Şimdi ben sizi çok iyi tanıyorum. Siz Vietnam yemeklerini sevmezsiniz.
O yüzden en azından onlar ne yiyor size bir göstereyim. Hani Po'yu Mo'yu göstermiştim Ho Chi Minh'de. Bak burada da ya inanın çoğuyla ilgili bir fikrim yok. Tek tanıdığım şurada tavuk butu var. Şurada kalamarlar var. Burada da abim menüyü getirdi. He bak İngilizcesini de yazmışlar burada. Düşünün bak onların yerel yemeklerini yediğinizde 1 dolara, 1,5 dolara karnınız doyuyor. Bak burada bambo, pobo satıyorlar. Beef poymuş, dana bu. Şu şekilde kabın içinde gelen bir etli, noodle'lu yemek. He. Valla gösterdi ama şu an burnum... Peki. Bak yemek kısmını geçtim. Hani kokuyu anlatamam size. Onu bir de yesem görüntü gitti. Çok kötüydü. Peki. Bak ben bu ülkeleri anlamıyorum. Bir şeyde her tadı bulabiliyorsunuz. Yani bir tabak içerisinde tuzlu, tatlı, ekşi, başka tat ne ararsanız acı hepsini bulabiliyorsunuz. Kalamarı mesela soslamış böyle tatlı bir şey yapmış. Neden yaparsın? Yap şunu limonlu tuzlu değil mi? Yapmıyorlar. Ha bak bu da iyi bir sektördür. Japonya'da falan çok görmüştüm ben bunu. Dondurulmuş çilek, mandalin, üzüm. Bunu böyle tatlı şeklinde çubuklarda yiyorsunuz. Is it frozen? Tangulu fruit candy. He, kendi. Yeah. Tatlandırmış etrafında. Now I am full, maybe later. Thank you very much. Have a nice day. Thank you. Thank you. He. O patatesi bu şekilde pazarlamışlar. İnce ince hale getirmiş, uzun uzun. Üstüne de ketçap mayonezi koymuş. Mesela bunu nasıl akıl ettin ya? İlginç. Hani burada gezsen akşama kadar bir sürü şey bulursun detay. Ama biz aynı zamanda şehri de gezmek istiyoruz. Bak bunların ne olduğu ile ilgili hiçbir fikrim yok. Böyle bir yerdi bu pazarda. Ya ben artık bu Çinliler ileride bizim evin salonlarına çıkacak diye korkuyorum. Resmen dünyayı istila etmişler. Böyle bir nüfus, böyle bir de seyahat etmeyi de seviyorlar artık. Paris'te bile her yerde Çinli görüyorsun. Şimdi bu şehri bu kadar güzel yapan şey ne? Biz ne deriz hep? Temiz oluyorsa bir yer, en önemli sebeplerinden bir tanesi akıllı insanlar. Bir de deniz, kum, güneş, güzel hava değil mi? Bak ne güzel nehri var. Arka tarafta deniz kısmı var. Bu nehrin de ismi Han Nehri. Aslında imparatorluk döneminde de çok önemli bir ticaret merkezi olmuş burası. Burası bir ticaret noktası olduğu dönemi geçtim. Amerika Vietnam'ı işgal etmeye çalıştığında burada üste kurmuş. Şurada görmüş olduğunuz ejderha şeklindeki aslında köprü açılıp kapatılabiliyor o köprüler. Yani buradan gemiler geçebiliyor. Akşamla burayı saat başı aydınlatıyorlar. Bu temsili işte gücü sembolize eden ejderhalar da Çin'den sonra Vietnam'da da her yerde görünebiliyor. En ünlü yerlerinden bir tanesi de burasıydı. Burada da bir dünya gökdelenler görüyorsunuz. Çoğu da otel. Biraz şimdi bu nehrin etrafına dolaşalım. Hava şu an çiçek. Bakın şu an Grab'den taksi çağırdım. 70-80 bin vereceğiz. Kaç dakika gideceğiz? Ünlü bir plaja gidiyoruz. Ve yaklaşık olarak bu 3 dolar bile değil. Neredeyse geldi. Aha şu araba. Bu nasıl bir hız? Bu kadar hızlı çalışabilir mi ya? Koş koş koş. Taksi. Grab. Grab. Dur. Ya Necati abi. Dur taksi. Dur Grab. Allah Allah. Burçin dikkat et. Koş. Atla. Thank you. Deniz. Böyle bir uygulama var mı? Dokunduğum anda canlı canlı gördüğünüz anında araba geldi. Gözünü seveyim şu uygulamaların. Keşke bizde de daha fazlası olsa. Şimdi plajlar bölgesine gidiyoruz. Burası
ne Miami, ne Meksika, ne de Brezilya sahilleri. Burası Vietnam Da Nang. Gerçekten bayıldım. Önceden de bayılmıştım, yine bayıldım. Bir kere daha söylüyorum. Ben Türklerin de buralardan haberdar olduklarını düşünmüyorum. O yüzden elimden geldikçe Güneydoğu Asya'da size güzel bir şehir ve rota tanıtımı yapacağım. Keyifle. Şuraya bakar mısınız? Her yer kokonat ağaçları, palmiye ağaçları ve 30 kilometre bu plajın uzunluğu. Geldiniz, şöyle bir tane deniz kenarında plajda oturup bir şeyler içeceksiniz. Bakın, draft bira 50.000. Ya $1,5 bile değil, örnek veriyorum. Meyve suyu ya da kahve 50.000 ve böyle fiyatların olduğu denize sıfır yerlerde eğlenebiliyorsunuz. Şöyle biraz bir yürüyelim bakalım. Hava da yine söylüyorum harika. Burada Ocak, Şubat, Mart, Nisan ortasına kadar hava çok güzel oluyor. Sonra fırtınalı dönem başlıyor. O yüzden buna göre planlamanızı yapın. Şu güzel plajın bir keyfini çıkartalım. Harika. Yani dünyanın hiçbir yerinde böyle denize sıfır otellerin olduğu bir tatil yerinde bu fiyatlara yana bırakırım şimdi. 1000 lira mı, 900 lira mı, 1200 lira mı oteller var. Kafayı yersiniz. Yok. Yani Güneydoğu Asya'da böyle fiyatlar yok. Burası bu konuda da çok iyiydi. Videonun başında demiştim size. Şaşırıp plan yapacaksınız diye. Evet. Denizi çok güzel değil. Evet. Koyları muhteşem değil. Ama hani gelip bu fiyatlara bir Asya ülkesinde tatil yapıp güneşlenip sörf yapabilirsiniz bu insanlar gibi. Şöyle bir dolaşalım gel Burçin. Bakalım etrafa. Bizde yalan yok. Neyse onu gösteririz. Yıllardır olduğu gibi. Bak yüzmek tehlikeli diyor. Yani yüzmekten çok böyle çimmelik ya da sörf yapmalık yerlermiş. Ama uçsuz bucaksız hani bana Meksika Cancun taraflarını da hatırlattı burası. O yüzden plaj kısmına bayıldık. Yani buraya yürüyerek, gezerek bitmez ki. Sonunda otellerin olduğu yere gitmemiz saatleri alır. Aynı zamanda şurada Buda'nın olduğu yerde de bir milli park var. Orada buranın özel maymunlarını falan da görebiliyorsunuz. Oraya da gideriz. Böyle bir kıyı boyunca dolaşırız bugün. Çok güzel. Vallahi o kadar güzel oteller gördüm ki. Yani özellikle şu binanın yan tarafını resmen ormanla kaplamışlar. Estetik anlamında da çok güzel yapılar yapmışlar. Ben bu bahsettiğim bütün otellerin, bölgelerin hepsini açıklamaya bırakırım. Oradan bakarsınız. Buralara gelecekseniz de bütçenize göre hangisi uygunsa seçersiniz dostlar ama ne diyorsun bir kadın olarak nasıl bir yorum yaparsın? Ya uzun zamandır geldiğimiz bence en güzel sahil olabilir. Çünkü diğer yerlerde o yosunlar falan çok kötüydü. Burası da çok muhteşem bir deniz değil ama atmosfer olarak bence o kokonat ağaçlarıyla birlikte çok güzel olmuş. Ve böyle birazcık tropikal bir yerde olduğunu hissettiriyor insana değil mi? O yüzden beğendik. İlk yorumlarımız bu. Bak şöyle güzel bir şimdi kaldırım kısmından yürüyüş yapıyoruz. Hani hava öğle saatleri olmasına rağmen bunaltıcı bir sıcak da yok. Mis gibi. Çok beğendik. O yüzden şiddetle önerilir. Her yer böyle bir de her yer. Şimdi harika bir mağaraya gidiyoruz. Ben de daha önce gitmedim. Burçin Instagram'da görmüş. Gidelim de gidelim. Baktım üstüne başını yırtıyor. Dedim tamam gidelim artık. Buraya kadar gelmişken oraya görmeye gidiyoruz. Bakalım dedikleri kadar var mı? Yine Grab'e bindik. Aslında motor kiralayabiliriz ama burası bir şehir ve ben ne yazık ki Tayland'daki motor kazamdan sonra bende bir travma oluştu. Korkuyorum motordan. 45 gün hastanede gittim geldim biliyorsunuz o videolarımda da. O yüzden birazcık biz burada garantiye aldık. Böyle sağlam sağlam gidiyoruz. Bir 15 dakika sonra o bakalım ünlü mağaranın olduğu yere ulaşacağız.
Vallahi ne oteller, ne tesisler, ne yerler yapmışlar Danang. Yani Çin'in işte bu yatırımlarıyla bu sosyalist devletler birbirine sahip çıkıp bir kapitalizm aslında yaratmışlar. Aynı diğer güçlü ülkeler gibi hiçbir farkı yok. Tek partiyle yönetilen bir ülke. O yüzden kim gelirse gelsin sistem devam ediyor buralarda. Aynısının akrabası, dayısı geliyor. Aynı insanların yönetiminde oluyor ülke. Önceki bölümlerde anlatmıştım. Şimdi çok ünlü bu dediğimiz yere geldik. Mağaraya girip gezeceğiz. Böyle girişte sizi hediyelik eşyacı ablalar karşılıyor. Ama yani asansör de var, evet. Deneyelim bakalım. Buradan bilet almak lazım. Dur çözeceğiz. Bir saniye. 40.000 dongmuş. Mesela şu 100.000 dong yaklaşık olarak 3 dolar, 3,5 dolar falan yapıyor. Bedava. Hi, we want to go to the cave. Two people. Buranın ismi Huyan Kong Mağarası diye geçiyor ve içerisi bir aslında Budist tapınağı. Burayı bu kadar özel kılan şey, içeriye girerken bu ışık hüzmelerini görebileceğiniz en iyi mağaralardan birisi olarak biliniyor ve insanlar böyle çığlık atarak wow etkisi yarattığından dolayı buraya gelip tercih ediyorlar. Zamanında sığınak olarak ya da savaş dönemlerinde hastane olarak da kullanılmış. Günümüzde tamamen turistik olsa da aynı zamanda buraya Budizm inancına sahip insanlar dua etmek, ibadet etmek için de kullanıyorlar. Biletleri aldık, şimdi içeriye gireceğiz. Buna sığabilir miyiz ki ya? Aa. Çok güzel. Çok güzel bir yere geldik. Böyle dağın tepesine doğru gidiyorsunuz. İçeride mağaraya gireceğiz, bu Budist tapınağı. Kadim yerlerinden bir tanesi. Buraya gelip ayinlerini yaparlar. Hani size videonun başında ne demiştim? Şintoizm, Taoizm, Konfüçyanizm, Budizm hepsi birbirine entegre demiştim. Mesela bu ülkede Budist tapınağı da görebiliyorsun aynı zamanda. Ama insanlar da gelip burada dua ediyorlar. Tao ya da Konfüçyanizme inanıyor olsa bile. O yüzden onların genel bir dini mabedi böyle iz ve sakin bir yerde dağların başında gelip dua ediyorlar. Aynı zamanda keşişler de gelip burada ibadetlerini yapıyorlarmış. Çık çık bitmiyor ama asansörle gelmemize rağmen. Mağaranın girişine ulaştık. Şöyle küçük bir alandan içeriye gireceğiz şimdi. Ve o devasa alanı göreceğiz inşallah. Hadi gel. İlk girdiğinizde böyle sizi selamlayan Buda'yı görüyorsunuz. Daha da şuradan yukarıya çıkmaya devam ediyor. Mermer Dağı diye geçiyor. Her yerde mermer parçalarını görüyorsunuz. Marble Mountain ismi bu dağın. O yüzden böyle kaya kaya biraz mermerlerden çıkıyorsun ama daha giremedik ana yerine. Devam. İçerisi fena rutubet kokuyor. Burada hiçbir şey yok. Kapkaranlık ki. Nasıl gideceğiz bilmiyorum. Şuraya bak. Allah aşkına bakar mısınız? Işık bile yok. Nasıl çıkacağız ya? Geçtiğimiz yer şu küçücük yer. Buradan tırmanmaya devam ediyoruz. Buraya öyle çocukla mocukla asla gelinmezmiş. Aklınızda bulunsun. Terlikle de gelinmezmiş de biz hata yaptık. Nereden bileyim ben tapınağa gidiyoruz deyince düzgün bir yerden çıkarız sanmıştık ama böyle yerlerden geçiyorsun. Ha gayret diyoruz, az kaldı herhalde. Yanlış yere geldik. Bura mağara değilmiş. Hintlilerin peşine düştük mağara diye. Meğer izleme noktasıymış. Buradan manzarayı izliyormuşsunuz. Yaklaşık 150 metre yukarıdayız. Denizi görüyorsunuz plaj kısmında. O mağarayı bulacağım ama bir yerde olmasın. Hadi bakalım bir şansımızı da aşağıda yoklayalım. Bir de bunun inmesi var. Bu yüzden influencerlar var. Bu yüzden YouTuber'lar var ki bizim kazıklandığımız yerde siz kazıklanmayın. Dostlarım, dostlarım. 3 kilo terledim.
O kadar yanlış yerlere gitmişiz ki. Orası yani saçma sapan bir manzara noktasıymış. Şey gibi olmadı mı Deniz? Taksicilerin sizi kestirmeden götürüyorum dediği gibi. Bizi kestirmeden diye Pakistanlı, Afganistanlı, Hintli kardeşlerimin peşine düştük. Apayrı bir yere götürdüler. Yani biraz daha gitsek İstanbul'a çıkacaktı yol. Aslında böyle bir sürü burada mağara var. Bizim aradığımız mağara buydu. Huyan Kong Cave. O da bu taraftaymış. İnsani yollar varmış. Biz az önce boşu boşuna resmen buranın kutsallığına aldanıp rezillik çektik. Siz çekmeyin. O yüzden düz devam ederseniz görürmüşsünüz. Bir söz var ya, 7 alim toplansa bir din insanının etkisini yapamayabilir diye. Gerçekten de öyle. Neden biliyor musunuz? Yani o kadar yoksul, o kadar hiçbir şeye sahip olmayan bu coğrafyaların çoğunda gördüğünüz şey inanç gücü. Yani bu insanları diğer türlü yönetememişler. O yüzden Hindistan mesela. Ne diyor? Bir sonraki hayatta bir üst kastan sen doğacaksın. Sıkıntı yok, şu an en alt kasta olabilirsin. Dokunulmazlar var. En üstte de kaymağını yiyen 100 milyon kişi var. Bunu diğer türlü nasıl kontrol edeceksin? İngilizler bile edemeyip vazgeçip çıkmışlar yani Hindistan'dan. Burada da ilginç olan şey şu. Yani bu dağın içine siz bu kadar rutubetin olduğu yerlere bakar mısınız? Artık yeşil her yeri ele geçirmiş. Bu mabetleri nasıl yaptınız? Aynı burası bana şeyi hatırlattı. Malezya'da Kuala Lumpur'da Batu Caves var. Orada mesela Hindu tapınağıdır. Gitmenizi öneririm. Buraları gezerken insan en çok bunu hissediyor. Sonunda en güzeline geldik. Baksana şunun güzelliğine. Wow. Böyle karstik kayaç yapısını görüyorsunuz. Yağmurlarla aşınmış. Bunu Filipinler'de falan da çok görürsün. Ve bunları genelde oyması kolay olur ama tabii bu mermer olduğu için çok daha zordur. Ve her şeyi böyle duvarlara yazmışlar. Duaları, Buda'nın öğretileri vesaire var. Bu tam ana olan değil. Bir tane daha olması lazım. Oraya gidelim bakalım. Hadi canım. Bu ne? İşte bu aradığımız şeydi. Muhteşem. Vay 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 vay. Yani söyleyeceğim bir şey yok. Güzelmiş. Yani gelmişken de görünmeliymiş. Tabii biraz ışığı kaçırdık oyalandığımız için. Yoksa buraya harika bir ışık hüzmesi giriyor. Böyle Buda'nın üstüne doğru ışıklar geliyor ve o mistik havasını yaşıyorsunuz ama güzelmiş yani gayet. Geldiğinde görülmesi gereken mağaralardan birisi. Yukarıda Buda'yı görüyorsunuz. Meditasyon yapıyor. Aşağıda da yine bir dünya sunaklar var. Ve bu sunaklara gelip ibadet ediyorlar. Dualarını edip buradan gidiyorlar. Onlar için kutsal bir yerdeyiz şu anda. Arkadaşlar şu ana kadar videoyu da beğendiyseniz bir yorumu, bir beğeni atarsanız şu emeklerimiz için memnun oluruz. Atmasanız da canınız sağ olsun. Algoritma bu şekilde çalışıyor. Bu şekilde videolarımızı öne çıkarıyor YouTube. Ve bu bilgileri de aktarıp bu yerleri size gösterip birazcık güzel rehber oluyorsa ne mutlu bana. Düşünseniz ya, dünyada ne dinler, ne diller, ne milletler, ırklar var. Haberimiz yok. Ya Papua Yeni Gine'de hala ellerinde mızrakla, altında yaprakla yaşayan kabileler var. Ya da Amazonlara gittiğinizde ya da işte Orta Amerika'ya gittiğinizde böyle yaşayan o kadar çok kabile görüyorsunuz. Afrika'yı zaten biliyorsunuz. Dünyayı gezerken insanın öğrendiği en kıymetli şey işte bu farklılıkları anlayıp onlara saygı duymayı öğrenmek. Aslında bizim aramızda çizdiğimiz sınırlar ve dini sınırlar ya da siyasi sınırlar fark etmeksizin birbirimizi anlamamamızın sebebi belli toplumların özellikle manipüle etmesi. Dediğim gibi diğer türlü insanlara yönetemezler, sahip çıkamazlardı. Ve buraları gezerken insan birazcık empati yapmayı öğreniyor. Şunu soruyorsun. Peki ben burada doğsaydım benim hayatım nasıl olurdu? O yüzden buralara geldiğinde insanların inançlarını yargılamıyorum. İnsanları eleştirmiyorum. Sadece saygı duyuyorum. Başkalarına zarar vermedikleri müddetçe. O yüzden dünyayı gezdiğiniz zaman bu renk cümbüşüne ve mozaiklerin renkliliğine, farklılığına şahit olmak bence insanı mutlu ediyor. Burası da onların kutsal kadim yerlerinden birisiydi. Gelmişken iyi ki gördük. Hatta bir söz daha aklıma geldi. Diyor ki dünya
tek dil, tek din, tek yüzler olsaydı ne kadar sıkıcı olurdu değil mi diyor. Kimin dediğini hatırlamıyorum ama güzel diyor, anlayacağınız. Birbirimize saygı konusunda. Ama size bir şey sormak istiyorum. Türkler nerede? Nerede? Burçin, bir tane Türk gördün mü? Yani şu an burayı gezdiğimizden beri tek bir yerde gördüm. O da Türk restoranında. O da yemek yiyorlardı. Ama böyle güzel, entelektüel ya da böyle dini mabetlerin hiçbirisinde Türkleri ne yazık ki hiç görmedik. Bir tane olmaz mı ya? Abi Ruslar savaştalar bak. Her yerdeler ya ama. Çünkü gezme kültürleri var. Bizim toplumumuz ne yazık ki, üzgünüm. Lütfen o yüzden çocuklarınıza bu kültürü anlatın, öğretin. Gezmek, seyahat etmek bir kültürdür. Rahmetli İlber Ortaylı hocamızın da söylediği gibi, yani dükkan dükkan gezip çeyiz yapacağınız önce dünyayı gezin diyor ya. Çünkü bu çok doğru bir tespit. Ya bizde böyle bir kültür yok. Onu bildiği için söylüyor bu. O yüzden çocuklarınız önce içindeki kıvılcımları bir atsınlar. Üniversitede mi okuyor? Sürünsün. Ver cebine günlük 30 dolar para. Gitsin mesela 10 gün geçsin. 300 dolar, 400 dolar, hani parayı da bulunamıyorsa bir şey diyemiyorum. Çünkü ne diyor? Çok para olmayınca gezilemez falan. Laf o diyor ya İlber Hoca. Doğru söylüyor. Bak otele kadar gösteriyorum size. Gitsin Balkanları gezin mesela. Gidin Kafkasları gezin. Hostelde kalsın. Ama yok, o kültür yok. O yüzden biz bu videoları yaparken ne diyorum ben size, hep ilham olsun. İster alırsınız, ister almazsınız. Ama zaten bilmeniz gereken her şeyi öğretiyorum. Bizim toplum aynı zamanda okumayı da hiç sevmez, araştırmaz da. Çektiğimiz videoda bile bazen abi be özet geçsene diyor. O yüzden hani kızıyorum ama aynı zamanda çok üzülüyorum. Kendi milletimizi aslında eleştirmek de değil bu tam olarak. Tespit bu. Tespit, çünkü kendi milletimize sahip çıkmadıkça, kendi milletimizi, kültürümüzü ileriye taşımadıkça, bazı noktalarda tenkit etmedikçe, ya bazen diyorlar ki o zaman beğenmiyorsanız, ama beğenmiyor değiliz ki. Ben bir adım daha tuğla koyup oranın ev olmasını istiyorum. Evet, çünkü aslında katma değer sağlamak istiyorum. Kendi milletimizi, kültürümüzü ben diğer milletleri burada gördükçe aslında bir yandan kıskanıyorum çünkü. Evet, üzülüyorum ben. Üzüldüğüm için söyledim mesela. Evet, kendi kültürüm, milletim hep böyle daha ufku geniş olsun istiyoruz ki bu yüzden aslında eleştiriyoruz. Yoksa hani haşa bize düşmez tabii ki. Ama ben 115 ülkeye gitmiş bir kardeşiniz olarak sizlerin ufuklarınızı geliştirmenizde elimden geleni yaptım. Bu saatten sonrası sizler de, ana babalardaysa izleyen beni, çocuklarınıza aktarmakta, gençlerde ise farkındalık oluşturmak için ben bu zincirin bir halkasını başlattığımı düşünüyorum. Bu üzüntümü de canlı canlı Burçin de şahit olsun diye bir yorumlattırdım. Çünkü her yer Rus. Bu insanların parası yok. Garip Konuşuyorum bir şekilde, da. Garip, özür dilerim lafını kesiyorum ama garip bir şekilde Hintliler bile her Evet, yerde. her yerde. Yani küçümsemek değil tabii ki. Tüm millete Gelir anlamında çünkü biliyoruz ya. Evet, saygımız çok büyük ama yani Hintliler bile her yerdeyken Türklerin de her yerde olmasını çok isteriz. O yüzden darısı başınıza. Şimdi çok güzel bir yere götüreceğim sizi. İnşallah aracı bulup yetiştirebilirsek. Bence bu videonun en güzel yerini izleyeceksiniz. Hadi başlıyoruz. Dünyanın kaç yerinde 30-40 dakikalık mesafeyi taksiyle 9,5 dolara gelebilirsin. Vietnam'da gelebiliyorsun. Hanımlar beyler, Hoi An'dayız. UNESCO koruması altında Vietnam'da en tatlı, en çok beğendiğim yerlerden bir tanesini sizlere göstermek istiyorum. Japon, Vietnam, Çin ve akabinde Avrupa etkisiyle çok güzel bir köy göreceksiniz. Harika nehirler, akşam muhteşem fenerlerle donatılmış güzel böyle bölgeler göreceğiz. Sonuna kadar izleyin. Çok sevecek, çok takdir edecek. Gururla videoyu izleyeceksiniz. Çok açım. Cümle kurmakta yorulmaya başladım. O yüzden burada güzel de bir akşam yemeği yeriz. Hadi bakalım Hoi An'a gidiyoruz. Çok güzel değil mi ama Burçin ya? Yani şu an bir kasabanın güzelliğine hayran olup yüzümdeki şaşkınlığı sizler de canlı canlı görüyorsunuz. Yani fenerler ki daha yeni başlıyor. Tapınaklar, böyle iki katlı alçak binalar, yatay mimari var ve sarının renklerini görebiliyorsunuz ton anlamında. Her yer böyle. Çok güzel bir köyü gezeceğiz. Daha hiçbir şey görmedik. Bu daha girişiydi.
Kuzey Kore lideri Kim'in her yerde böyle tişörtlerini görüyoruz. Propaganda tişörtleri diye geçiyor bunlar. Ve Rocketman diye böyle bir her an her şeyi yapabilecek abimizin fotoğrafını koymuşlar üstüne. Bir yandan da klasik müzik dinletiyorlar. Yani dünyanın kaç yerinde böyle klasik müzik dinleyerek Asya'da bir köyü gezebilirsiniz. Nehirler daha başlamadı. Bizim girdiğimiz yerde köyün ilk ana duraklarından bir tanesinden kapıdan giriyorsun. Ve böyle sarı sarı çok güzel evler karşılıyor. Bunu çok güzel korumuşlar. O yüzden UNESCO koruması altında olduğu için de bura bombalanmamış da bildiğim kadarıyla zarar görmemiş pek fazla. Devam. Aslında burada çok önemli bir yer daha var. Bana Hills. Size orayı bir sonraki bölümde göstereceğim. Büyüsü bozulmasın. Yine şahane bir yer izleyeceğiz. Tabiat, doğa falan bayılacaksınız. Çinliler yapıyor daha çok oraya yatırımı da. Kaç milyar dolara mal olmuş. Burası da işte UNESCO koruması altındaki dediğim küçük bir köy. Ama isterseniz buraya geldiğinizde pirinç tarlaları görebiliyorsunuz. Burada konaklayabilirsiniz. Aynı zamanda nehir turları yapabilirsiniz. Bisiklet kiralayıp köylerin etrafına dolaşabiliyorsunuz. Aktivite cenneti de. Ve en güzel yanı da şu, trafiğe kapalı. Böyle rahat bir şekilde yürüyorsun. Burası da ünlü Japon Köprüsü diye geçiyor. Buradan ana köyün olduğu yere geçiyorsunuz. Japonların yaptığı bir köprü. Vakti zamanında Japonlar Tayland körfezinin tamamını almışlar Tayland'a kadar. Bu coğrafyada da izlerini böyle kentlerin, köylerin içinde görebiliyorsunuz. Aslında birazdan başlıyor her şey. Bir dakika. Biraz suyun debisi düşük. Aldanmayın, önemli değil. Şu arkadaki teknelerle gece her yer ışıl ışıl olacak. Fenerleri görüyorsunuz. Müthiş bir manzara bizi karşılayacak. Gündüz o kadar güzel değil. Gecesi daha iyi buranın. Sizlere hep ne derim dünya turlarımda? Bir şehir hem gece hem gündüz görülmeli. Ama hepsi değil. Bunların başına Budapeşte'yi koy, Paris'i koy, İstanbul'u koy. Ama bu coğrafyada en iyi gece manzarasını burada izleyeceğiz. Göreceksiniz. Açız. Güzel bir restoran bulduk. Yemek yiyelim. Sonra buraya geliriz. Her yer aydınlanmaya başlayacak zaten. Bu arada turizm nedir? Nasıl yapılır? Buyurun. Kıpırdayacak yer yok. Darısı Fethiye'mizin, diğer şehirlerimizin başına adamlar bunu çok iyi pazarlamışlar. Özellikle doğuya. Hadi yemek yemeye gidiyoruz. Şu kalabalığı aşarsak. Işıkları açtılar. Çok güzel bir İtalyan restoranına geldik. Önden salata falan söyledik, et söyledik. Aylardır yoldayız, artık böyle noodle vesaire görmek istemiyoruz. Bizim damak tadımıza birazcık daha yakın şeyler tercih ediyoruz ve fiyat da o kadar uygun ki. Yani salatalar 6 dolar, et 10 dolar, makarna, pizza 7 dolar civarında. Böyle bir mesela et yiyorum şu an. Gayet güzel. Enerjiyi alacağız. Arkada az sonra gece o nehrin ışıklandırılmış halini sizi göstereceğim inşallah. Önce bir çocuklar bir doysun. Gece oldu. Bambaşka bir alem oldu. Her yeri ışıklandırdılar. Fenerler teknelerin üstünde kendini belli etmeye başladı. Ve yüzlerce kanalın içerisindeki tekne böyle fenerlerini yakıyor. Bir yandan mekanlar da var. Bambaşka bir alemi görüyorsunuz. Gerçekten bugün sabahtan beri bakın geziyoruz. Hepsinin yeri ayrıydı. Bunun da yeri ayrıydı. Eğer bir gün olur da Da Nang'a gelirseniz bu manzarayı da görmeden asla ayrılmayın. Ne diyeyim, yorumu siz yapın. Burayı daha çok çiftler tercih ediyor demiştim ya. Böyle direkt mumlara atıyorlar. 10.000 dong veriyorsunuz. Doğayı kirletiyor ama yapacak bir şey yok. Öyle diyorlar. Böyle
ışıklar sönene kadar nehrin üstünde süzülüp gidiyor. Keşke gözümle gördüğümü videoda aktarabilsem. Ve gezimiz sona erdi. Kapanışı yapmayı unuttum. Hemen bir şey sormak istiyorum hanımlar beyler. Nasıldı Burçinciğim? Masal gibi Koyyan. bir yerde. Muhteşem bir yerdi. Bence bu gezi boyunca geldiğimiz en güzel yerlerden birisiydi. O yüzden bence hayatı boyunca insanların bir kere görmesi gereken bir yer diyebilirim. Demiştim zaten. Burçin'den de yorumu almış oldunuz. Dostlar, sizi bir sonraki bölümde Rüyalar Diyarı'na götüreceğim. Bana Hills'a gideceğiz. Benim hayatımda unutamadığım yerlerden birisiydi. Burçin de görsün istedim. Sizlere de çok güzel yerler göstereceğim. Bu Vietnam'ın tabiatına, şu manzaralara aşık olacaksınız. O yüzden izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yine sizi şahane yerlere götüreceğiz. Hoşçakalın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.